Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışı çıtır çıtır, arasındaki muhallebi sayesinde enfes bir lezzete kavuşmuş olan Laz böreği tatlısı tarifim var. Bu tatlıyı isterseniz bayram için, isterseniz iftar saati için hazırlayabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk olarak şerbetini ve muhallebisini hazırlayacağız. Her ikisinin de soğumuş olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 2 su bardağı şekeri koyuyorum. Şekerin üzerine 2 su bardağı suyu ekliyorum. Şerbeti şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine çeyrek limonu sıkıyorum. Daha sonra kabuğuyla birlikte içerisine koyuyorum. Arada bir karıştırarak şerbetimizi kaynatıyoruz. Böylelikle şekeri tabana yapışmamış oluyor. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra altını kısık ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda şerbetimizin altını söndürüyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz. Başka bir soğuması gereken malzeme de muhallebi. Muhallebiyi hazırlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. 1 su bardağı şekeri de ekliyorum. Kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ben 1 su bardağı şeker kullandım. Eğer bu oran sizlere fazla geliyorsa yarım su bardağına indirebilirsiniz. Bu tarifimde 1 litre süt kullandım. Sütün bir kısmını koyup karıştırıyorum. Şu anda ocağımızın altı yanmıyor. Nişasta ve un pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağız. Kalan sütümüzü de ekleyeceğiz. Kalan sütü de ekleyerek karıştırıyorum. Hazırlayacağımız muhallebinin içerisine 1 adet yumurta sarısını ekliyorum. Bunu da güzelce çırpıyorum. Bu aşamadan sonra artık ocağımızın altını yüksek ateşe açtık. Muhallebi kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Kaynayan muhallebinin içerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını da ekledikten sonra tereyağı eriyinceye kadar kısık ateşte pişiriyorum. Bu pişirme süresi bizim için yeterli gelecek. Muhallebinin içerisindeki tereyağı güzelce eridi. Kıvamı da oldukça güzel oldu. Ocağımızdan alıyoruz ve başka bir kasenin içerisine muhallebiyi boşaltıyoruz. Burada muhallebiyi soğutma işlemine geçeceğiz. Kasenin içerisine koymuş olduğum muhallebinin üzerini kapatıyorum. Böylelikle muhallebimizin üzerinde kabuklanma olmayacak. Tatlıyı yapmadan önce muhallebinin ve şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bu tatlı tarifi için 150 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyerek karıştırıyorum. Yağımızı da kenara alıyoruz. Bu tarifimde 18 tane baklavalık yufka kullandım. Tatlıyı pişireceğim, borcamı ters çeviriyorum. Taban kısmına baklavalık yufkayı koyuyorum. Borcamın ölçüsüne göre baklavalık yufkayı keseceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli.
Borcamın ölçüsüne göre baklavalık yufkaları keserek hazırladım. Baklavalık yufkalar kurumaması için bezin arasına koyuyorum. Baklavaların arasına koyacağımız tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla borcamımızı yağlıyoruz. Ben dikdörtgen borcamı tercih ettim. Sizler istediğiniz tepside bu işlemi yapabilirsiniz. 1 adet baklavalık yufkayı alarak tepsinin alt kısmına yerleştiriyorum. 3 taneyi üst üste koyacağım. Bu aşamada parçalı baklavalık yufkaları da kullanabilirsiniz. Böylelikle hiçbir malzemeyi ziyan etmemiş olacağız. 3 adet baklavalık yufkayı tepsinin taban kısmına koyduktan sonra tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrarlıyoruz. Üçerli olacak şekilde baklavalık yufkaları koyuyorum ve arasını yağlıyorum. Toplamda 9 adet baklavalık yufkayı bu şekilde hazırlayarak tepsiye koydum. Muhallebimiz de güzel bir şekilde soğudu. Muhallebinin üzerini kapattığımız için görmüş olduğunuz gibi üzerinde de hiçbir kabuklanma olmamış. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırarak tekrar özleştiriyorum. Muhallebiyi baklavalık yufkaların üzerine boşaltıyorum. Spatula yardımıyla muhallebiyi tepsinin içerisinde eşit olacak şekilde yayıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Soğuk muhallebiyi baklavalık yufkanın arasına koydum. Şimdi tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Muhallebinin üzerine 3 tane baklavalık yufkayı koyuyorum. Her 3 tane koydukça da arasını tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlayacağım. Bu işlemi 9 tane yufka olana kadar gerçekleştireceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de bu şekilde yaparsanız tatlınız gerçekten çok lezzetli ve çok güzel olur. Dokuz adet baklavalık yufkayı üst üste koyduk. Kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımının hepsini baklavalık yufkanın üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı sıcak fırına götüreceğiz. Pişirmeden önce mutlaka kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben kare dilimler olacak şekilde kestim. Sizler bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra 2 tane tatlı kaşığı alıyorum. Arka kısmıyla kesmiş olduğum bölümleri sıkıştırarak tatlıları bombe haline getiriyorum. Böylelikle katları daha belirgin olacak ve daha güzel olacak. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdim. Altı üstü nar gibi kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz 10 dakika boyunca ilk sıcağına geçmesini bekliyoruz. Buz gibi soğumuş olan şerbetimizi ılık tatlımızın üzerine döküyoruz. Bu şekilde sadece 3 saat boyunca bekletmeniz yeterli. 3 saatin sonunda servis için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz ertesi güne kadar da bekleyebilirsiniz. 3 saatin sonunda tekrar kesmiş olduğum bölümlerden kesiyorum.
Daha sonra üzerlerine toz fıstık koyarak süslüyorum. İsterseniz cevizle de bu işlemi yapabilirsiniz. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem baklava sevenler için hem de sütlü tatlı sevenler için harika bir tarif. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz Laz böreği tatlısının tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.